Arriba! Evet dostlar, şu an nefesler tutuluyor çünkü şu Bitcoin Liquid Index grafiğini görüyor musunuz? Bakın dostlar, ekrana getiriyorum ve diyorum ki sanki geliyor gelmekte olan. Bakın ortadaki kesik kesik kırmızı çizgi var ya, o işte 2016'daki blok yarılanmasıyla birlikte gelen fiyat yükselişini gösteriyor. Sağdaki de tam şu andaki yerimizi gösteriyor. Soldaki simetrik üçgeni biz 2016'daki halving ile bitirdik ve sonrasında ne olduk? Yükseldik dostlar ve sanki şu anda da bir başka simetrik üçgeni bitirip devamında yükselebiliriz. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil bunlar. Sadece ne yapıyorum? Bilgimi, heyecanımı, isteğimi, arzumu harmanlayıp sizlere böyle en doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. Detayları az sonra geliyor. Sakın hiçbir yere ayrılmayın ve tabii ki de burada bitecek mi? Asla bitmeyecek. Bitcoin'de güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Bugün Bitcoin'de 12 Mayıs'taki halving dediğimiz blok yarılanması var ya, onun için ağzımızı sulandıran, tabiri caizse ağzımızı sulandıran çok güzel bir fiyat tahminine geldi. Hem de kimden geldi biliyor musunuz? Çok uzaklardan değil. Bizzat 12 Mayıs'ta o halvingi yaşayacak olan Çinli büyük Bitcoin madencileri var ya, işte tam olarak onlardan geldi dostlar. Araştırmaya dayanan bu fiyat ne? Acaba ne ve Bitcoin oraya kadar yükselebilecek mi? İşte bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bunu hep birlikte önden bilmeye, öngörmeye çalışacağız dostlar ve Bitcoin'de oluşmaya başlayan yeni formasyonlar, 9100 dolardaki direnç acaba aşıldı mı? Bizleri neler bekliyor? Tüm bunları masaya yatıracağız ve Bitcoin'de hani sert yükseliş bekliyoruz, istiyoruz ya, ama bu aslında en çok zarar ettiren şey olabilir biliyor musunuz? Bitcoin'de en sağlıklı yükseliş nasıl olur? Sert yükselişte zarardan korunmak için, hatta mümkünse de kar almak için neler yapmalı? Bunların hepsini de yatırım tavsiyesi vermeden bu bölümde paylaşacağım. Bunun dışında Amerika'nın hangi olayı acaba Bitcoin'i yükseltebilir? Bizim nelere hazırlıklı olmamız lazım? Bunları da konuşacağız ve olayı XRP'ye bağlayacağız dostlar. Çünkü XRP'nin bağlı olduğu Ripple'da da sular kesinlikle durulmuyor. Birileri yine Ripple'a dava üstüne dava açıyor. İşte tam bu nedenle XRP yatırımcıları her zamankinden çok daha dikkatli olmaları gereken bir zaman diliminden geçiyoruz aslında. Henüz XRP'ye yatırım yapmamış olanlar da belki de bunu hani bu dava olaylarını ani bir alım fırsatı olarak da görebilirler mi? Buralardan para kazanılabilir mi dostlar? Bunları konuşacağız. Bir de geçtiğimiz günlerde ben Bitcoin transferi yaptığım zaman, bunu ben Telegram'da da paylaşıyorum ara ara. Lütfen Telegram'a da katılın. Linki aşağıda var. Bitcoin transferi yaptığımda standart ücret ödememe rağmen neredeyse dostlar bakın 15-16 saat sonra geçti biliyor musunuz? Bu gerçekten anlık alsat yaparken karşınıza sorun olarak çıkabilecek çok önemli bir konu. Bitcoin inip çıkarken alsat yapayım diyorsanız acaba Bitcoin ağı içinde hapsolmamanız için neler yapmanız gerekiyor? Çünkü gerçekten hapsolursanız uçup giden karınızın da oturup böyle ekran karşısında izlemekle de yetinebilirsiniz. Ki bu gerçekten üzücü olan bir şey. İşte tüm bunların cevapları bu videoda olacak ve bu önemli zamanlarda videolarımı yayınlamaz ilk izleyenlerden olmak isterseniz hemen kanalıma abone olup yanındaki zil butonuna dokunun. Yorumlarınızı şöyle bir yazın. Herkesten bekliyorum. Gerçekten bu videoyu izleyen herkesten yorum bekliyorum ve videolarımı tabii ki de şöyle bir beğenin. Telegram kanal linkim de bu videonun hemen altında var. Oraya da mutlaka gelin ve ne yapıyoruz? Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Merak ettiğiniz bir şey varsa orada ben dahil herkes böyle 7500 kişiyi hızlı bir şekilde yanıtlamaya çalışıyor. Bu arada son 28 günde size çok teşekkür etmek istiyorum. Son 28 günde tam 1 milyon dakika izlenmeye ulaştık biliyor musunuz? Dile kolay, yani söylerken kolay oluyor ama 1 milyon dakika gösterdiğiniz yoğun ilgi için de çok teşekkür ediyorum. Ben de hani sizlere böyle doğru bilgi verme endişesini iş disipliniyle harmanlayınca ortaya sanırım böyle güzel bir topluluk çıkıyor. Şimdi kemerleri bağlayın, kesinlikle alın veya satın demeden bam bam başlıyoruz. Önce isterseniz bize olası yükselişi müjdeleyen şu iki simetrik üçgeni şöyle bir masaya yatıralım. Ama benim bugünlerde Bitcoin alsatta neler yaptığımı da merak ediyor olabilirsiniz. Evet dostlar, bakın bugünkü yükselişte görüyorsunuz ben bir miktar karımı aldım, satışımı yaptım. Amacımız burada ne dostlar bizim? Amacımız burada bizim para kazanmak değil mi? Yani Bitcoin kaça giderse gitsin abi, benim için önemli değil. Aldığım Bitcoin miktarından çok ben neye bakıyorum biliyor musunuz? Cebime giren paraya bakıyorum. Yani dediğim gibi Bitcoin 100.000 dolar olacak diye gidip böyle Bitcoin alıp uykuya yatayım kafasında değilim.
uzun vadeli alıp atabilirsiniz ki ben de bir miktar yaptım, o ayrı bir şey ama amacımız para kazanmak. Kazandıysak da kendimizi gayet başarılı sayabiliriz. Düşerse de hani döner, keyfim isterse istediğim yerden alırım ben Bitcoin'i. O hiç önemli değil. Yükselirse de sorun yok. Çünkü baktın temel analiz, teknik analiz harika görünüyor. Yine dönerim alırım abi. Yani Bitcoin miktarım artmış, azalmış. Buna ben çok odaklanmam. Cebime giren paraya bakarım dostlar ve kripto paralarda bakın fantezi dünyasına dalarsak kaybederiz. Bizim realistik olmamız lazım. Geçmişte biz çok da ayak yedik. Yani geçen hesapladım mesela 2017'de bu acemilik zamanlarımızda işte 700-800 dolar ödediğim bir coin bugün toplasan 10 dolar etmiyor biliyor musunuz? O yüzden evet kazancı bol ama kaybı da bol. Dikkatli olmamız gerekiyor. Karımızı alıp arkamıza da çoğu zaman bakmamamız gerekiyor. Ve dostlar bakın şimdi güzel olaylara geçelim ve şu simetrik üçgeni şöyle bir ekrana getirmek istiyorum. Bu herhangi bir borsanın grafiği değil. Aslında çok benzer ama Bitcoin Likit Endeksi bu. Bu da şu demek: en büyük ve en hacimli kripto para borsalarının alım satım işlemlerini belirli periyotlar içerisinde alıyor ve tek grafikte birleştiriyor abi. Böyle bir endeks. Buna göre işte 2016'daki blok yarılanması öncesinde bakın bir simetrik üçgen oluşmuş. O zaman tabii Bitcoin 450 dolar falan ki işte yavaş yavaş yükselmeye başlamış, fırlamaya başlamış. Şimdi de dostlar bakın tabii ki de ben burada yatırım tavsiyesi vermiyorum ama yine aynı bir simetrik üçgen içerisindeyiz. Bazen işte bu yüzden diyorum ya, gerçekten şu yüzden diyorum. Saatlik, 4 saatlik böyle ne bileyim bu tarz grafiklerin içerisinde boğulmamak lazım. Her an her saniye Bitcoin düştü, yükseldi falan diye böyle paniğe kapılmamak lazım. Bunun yerine biraz daha böyle genel bir grafiğe odaklanmak lazım. Genel bir bakış açısıyla işin biraz da artık bizim keyfini sürmemiz lazım ya, öyle değil mi? Yalnız tabii ki de hani bu mutlaka olacak demiyorum. Bakın böyle bir şey söylemiyorum. Yarına çıkabileceğimiz bile zaten %100 kesin değilken bunun da %100 olacağını kesinlikle kimse söyleyemez. Peki Eren, yani biz burada ne görüyoruz? Biz bu grafiklerden ne anlamalıyız derseniz de herkese en basit şekilde anlatmak istiyorum. Bir önceki videoda söylediklerimi destekler şekilde Bitcoin halving dediğimiz blok yarılanması öncesi fiyatına bir daha inmeyebilişini görüyoruz. Yani geçmişte böyle olmuş. Umarız ki yine böyle olur. Kısa vadeli CNBC'nin bu Bitcoin sert yükselecek demesi var ya ve bir takoz içerisinde olmamız ve uzun vadeli de 2017'den gelen bir direnç olması beni birazcık düşündürtüyor açıkçası. Ne zaman bakın Bitcoin 9500 doların üzerine çıkar ve oralarda sağlam şekilde tutunur ve kalıcı olur. Bakın kalıcı olması önemli. Yoksa anlık iğne yapar çıkar. Onları saymıyorum. İşte o zaman 2017'den gelen artık direnç bitti. Artık bizim önümüz açık. Bizi frenleyen muhtemelen başka hiçbir şey olmayabilir diyebiliriz. Bu arada halving olduğu bitti. Direkt böyle sert şekilde dimdirek yükselmez Bitcoin. Böyle bir şey yok. Bunu kafanızdan silmeniz lazım. Böyle bir dimdirek yükseliş hiç durmadan böyle bir durak yok dostlar. 2017'de biz bu hataya çünkü çok fazla düştük. Özellikle yeni arkadaşları ben buradan uyarmak istiyorum. Bitcoin yükselebilir dendiğinde çünkü genelde direkt böyle dimdirek bir yükseliş anlaşılıyor ki böyle algılanması da aslında yeni arkadaşlarla çok normal ama dikkat edin. Bakın dikkat edin. Yine de benim fikrimi soracak olursanız da ben her şeye rağmen orta ve uzun vadeye yayılmış yükseliş olabilir diye kişisel olarak düşünüyorum. Bu arada bakın tabi alsat da yapıyorum. Hatta yalan yok yani uzun vadeli diye kenara attıklarımda da ara ara tırtıklayarak işlem yapıyorum. Ve geçiyorum dostlar diğer bomba konuya. Bakın hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü size videonun başında söylediğim bizzat Bitcoin üreten Çinli büyük madencilerden gelen bir fiyat araştırması var. Onu paylaşacağım. Bu grubun adı Rakix ve buna göre Rakix'e göre Bitcoin'in fiyatı önümüzdeki 6 ay içerisinde 10.000-12.000 dolar bandına buralara oturabilir. Buralara yükselebilir diyor. Rakix bu arada Bitcoin'de en büyük madencilik cihazı üreten o Bitmain şirketi var ya, onunla da ortak. Yani Bitcoin üretiminde aslında bir bakıma söz sahibi de diyebiliriz. Ve bu araştırmada Aralık 2017'de başlayan büyük düşüş sonrasında artık Bitcoin'e güvenin tekrar yeniden kazanıldığı söyleniyor. Ve katılımcıların bir kısmı da Bitcoin'in 15.000 doların üzerine çıkabileceğini söylüyor. Ama geneli hani şöyle söyleyeyim, geneli 10.000-12.000 dolar bandına oturabilir diyor. Ve bu arada şunu da söyleyeyim, bakın şöyle bir gerçek de var. Bu rakamlara belki eli mahkum oturmak zorunda. Bu rakamlara eli mahkum belki de yükselmek zorunda. Çünkü eğer Bitcoin 3.000 dolara 4.000 dolara düşerse ve oralarda birkaç ay böyle fazla bir süre kalırsa çoğu madenci, ben size söyleyeyim, dükkanı kapatır gider abi. Çünkü elektriği, soğutması, hani bir yıl gideri derken üretim cihazının maliyeti bozulması falan, hani bunları falan saydığınız zaman bir Bitcoin'i şu an üretim maliyeti en iyimser tahminle 6.000 dolar civarı. Şimdi şunu söyleyeceğim. 6.000 doları buraya koyduk.
12 Mayıs sonrası yarı yarıya Bitcoin'in kazanmaya başlamayacak mı bu madenciler? Blok yarılanması olmayacak mı? O zaman maliyet ne olacak? Çok iyi ihtimalle işte 12 bin dolar civarında yükselebilir. Bu arada zaten Bitcoin dediğimiz şey de bunun üzerine kurulu belki de. Yani sistematik olarak fiyat artışı ama erken gelenin daha çok Bitcoin üretebildiği bir dünya. Yani böyle bir kurgu yapılmış başta. Ama bunları tabii ki de yatırım tavsiyesi olarak almayın dostlar. Çünkü Bitcoin dünyasında her şey olabilir. Her şey olabilir. Geçmişte hatırlıyorsanız 1200 dolardan 100-150 dolara, 200 dolara düşen bir Bitcoin dostlar. Böyle bir dünya. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu araştırmadan çıkan, bu Rakix'in yaptığı araştırmadan çıkan bir diğer sonuç da ne biliyor musunuz? Aslında birazcık bu dünyayla, bunlarla paralellik gösteriyor. Hash rate dediğimiz üretim zorluğunun %25-%30 civarı düşebileceğini söylüyorlar. Çünkü evet biliyorsunuz yani halving biter bitmez aynı gün Bitcoin şak diye 12 bin dolara yükselmeyeceği için madenciler bir süre zarar edecek. Bu zararı kaldırabilenler yola devam edecek. Kaldıramayan işte küçük işletmeler, küçük madenciler de muhtemelen dükkanları kapatacaklar. Bu da hash rate dediğimiz üretim zorluğu, üretim talebini bir süreliğine düşmesine neden olacak dostlar. Ayrıca araştırmada ilginç bir detay da var. Hatta şunu da söyleyeyim size. Şimdilerde Amerika Birleşik Devletleri hani böyle harıl harıl dolar basıyor ya. Sorun gördüğü her yere işte itfaiyenin su bastığı gibi böyle dolar basıyor. İşte bu olaydan dolayı doların etrafta yakın bir zamanda bol bol gezmesinden dolayı belki de Bitcoin'in fiyatını bir şekilde dolaylı da olsa, direkt de olsa yükseltebileceğini ifade ediyorlar. Evet dostlar, yani olaylar, araştırmalar böyle. Şimdi isterseniz neye geçelim biliyor musunuz? Bu videonun başında söylediğim çok önemli bir diğer olaya ben gelmek istiyorum. Bakın bu aralar Bitcoin ekstra hareketli olmasından dolayı işte halving de geliyor biliyorsunuz. Eğer Ledger tarzı cüzdanlarda bakın hemen şöyle göstereyim size. Bu Nano X oluyor. Bu tarz cüzdanlarda, bu tarz donanımsal cüzdanlarda Bitcoin tutuyorsanız ve Bitcoin'in işte anlık yükselişlerinden işte ben bunları hemen borsaya göndereceğim. Buradan işte alsat yaparak para kazanmak istiyorum falan diyorsanız da düştü. Eğer bunu istiyorsanız dostlar bakın gönderim yaparken buradan Bitcoin gönderirken ya hani o gönderim ücreti var ya onu ya standart olarak işaretleyip geçmeden önce lütfen Google'a gidin ve Bitcoin Fee Calculator yazın. Yani Bitcoin gönderim hesaplaması diye yazın dostlar ve o an ortalama ne kadar gönderim ücretiyle sorunsuz Bitcoin transferi yapabildiğinizi bulun, tamam mı? Hani bulmadan standart gönderim ücretini seçerek de gönderebilirsiniz ama muhtemelen çok geç geçecektir. Geçen ben yaptım mesela ve tam 15-16 saat sonra geçti. Bu da Bitcoin'e çok uzun bir zaman yani biliyorsunuz. 15-16 saatte kripto paralardan neler olur yani. Bitcoin düşer ve yükselir yani her şey olabilir. Veya ben işte Eren hiç uğraşmak istemiyorum derseniz de belki biraz daha fazla ödersiniz ama muhtemelen cüzdanınızda yüksek gönderim ücretiyle gönder diye bir seçenek de vardır. Ona bakın ama tabii ki de ne gönderdiğiniz ne ödediğinizi daha doğrusu mutlaka kontrol edin. Yanlış ve çok abartılı bir rakamı sakın göndermeyin dostlar. Borsada tutuyorsanız da coinlerinizi borsalar genelde o anki transferin hızlı gerçekleşmesi için en iyi ücreti kendileri otomatik olarak belirliyorlar. Siz bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Onlar şöyle bir şey de var. Kendi iç transferlerine düşük ücretlerle gönderim yapabiliyorlar tasarruf etmek için ama o sizle alakalı bir mevzu değil. Bu arada Bitcoin'de şu transfer ücretlerinin artmasında da sürekli ve çok fazla Bitcoin transferi yapan BitMEX borsası var ya o da direkt olarak neden olarak gösteriliyor dostlar. Bu da şöyle bir ek bir bilgi olsun. Bunlar dışında Bitcoin'in teknik analizini şöyle en güncel şekilde yapacak olursak bakın çok net olabilmek için bir yığın formasyon, bir yığın grafik içerisinden sizinle sadece iki tanesini paylaşacağım. Birincisi şu saatlikte oluşmuş olan Tobo yani ters omuz baş omuz formasyonu ki zaten bu formasyonun devamı neydi artık biliyorsunuz yükselişi dostlar ve Bitcoin'in 9300-9350 dolar bölgesine gelmesinin de muhtemelen en büyük nedeni bu ve nitekim de 50 günlük hareketli ortalamada bunu destekliyor. İkincisi de bir flama vardı dostlar. Burada biraz daha geleceğe öngörmeye çalışacağız. Bir flama vardı ve hatırlarsanız geçenlerde ben bunu Telegram'da paylaşmıştım. Bu genelde sert yükseliş sonrası bir akümüle olma yani bir bekleme böyle bir güç toplama sonrasında tekrar ikinci bir dalgayı gösterebiliyor dostlar. Eğer gerçekleşirse bizi ekranda gördüğünüz üzere tam 10.500 dolara kadar yani maksimum söyleyeyim ben size o bölgeye kadar atabilir. Peki bunlar Eren iyi güzel de hani düşüş durumunda çanlar ne zaman çalmaya başlar? Tamam bugün yükseliyoruz falan ama eğer düşüş olursa çanlar ne zaman çalmaya
almaya başlar derseniz de bakın, ben tabii ki de yatırım tavsiyesi vermeden bunu söylemek gerekirse, pek ihtimal vermesem de halving öncesi bir silkeleme daha olacağını düşünen bir kesim de var ve bence o olayın gerçekleşmesi için Bitcoin'in önce 8400'deki o hafif direnç var ya, onu aşması lazım ve sonrasında da hani 7750-7500 bölgesindeki o sağlam direnci kırması gerekiyor. Ama şu anda da bizim ne yapmamız gerekiyor derseniz de bakın, 9250, 9300 ya da 9350, o beni çok ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren Bitcoin'in 9100 dolar üzerinde sağlam şekilde kalabilmesi. Yani orayı aşarsak da ne olabilir? Dediğim gibi flama gerçekleşebilir. Tobo gerçekleşti zaten. Karşımıza çıkabilecek minimal dirençleri sayacak olursak da ben sizinle şunları paylaşmak istiyorum. İsterseniz not alabilirsiniz. Bakın 9275'te vardı. Şimdi 9480'de var ve 9770 dolarda var. Fakat şunları söyleyeceğim. Bu dirençleri veriyorum ama bunları asla 7750 ve 7500 seviyelerindeki güçlü dirençlerle bir tutmamak lazım. Bence yani böyle. Çok daha küçük ara duraklar bunlar ve bunlar dışında şimdi gelin isterseniz neyi konuşalım biliyor musunuz? XRP'deki bu son olayları konuşalım. XRP'nin bağlı olduğu Ripple'a ve CEO'su Brad Garlinghouse'a yeni dava açılıyor dostlar. Davadaki iddia da ne biliyor musunuz? XRP'nin herhangi bir işlevi olmadığı, kendilerini zengin etmek dışında herhangi bir işe yaramadığı böyle bir itham var. Yani böyle bir iddia var davada. Ya şunu söyleyeceğim ya, bakın. Hem Ripple şirketi hem XRP şirketi bu tüm olaylara rağmen, yani şu davalar, işte satış baskısı, tüm bunlara rağmen hala 3. sırada olması bir yandan gerçekten hem bir başarı olarak belki de görmek lazım. Ama bir yandan da 2 senedir 3 senedir şu ufak boğa sezonu, yani yükseliş sezonlarını saymazsak genel olarak ayı dediğimiz düşüş sezonunda olduğumuz için bunun belki de bir sonucu. Bakın şimdiden söylüyorum, iyi bir boğa sezonu geldiği takdirde şu şartlar altındayken XRP tüm coinler içerisinde 3. sırada olan yerini koruyamayabilir. Burada tabii bu XRP'deki bu tür davaları kimler takip etmeli derseniz de birincisi XRP yatırımcıları bence zaten bunları takip etmeli. Özellikle XRP'ye yüklü girenler takip etmeli. İkincisi de bu davalardan herhangi bir Ripple XRP aleyhine sonuçlanırsa ani ve sert düşüşler olabilir. Bunu tabii ki de yatırım fırsatı olarak görecek olanlar varsa şayet onlar da bunu takip edebilirler. Çünkü bu tarz olaylarda ne oluyor biliyor musunuz? Tabii ki de her zaman olacak diye bir şey yok ama mesela söylenti çıkıyor, bir şey çıkıyor, işte bir anda o coin sert şekilde %20, %30 hatta %50 civarı düşebiliyor. Akabinde tekrar yükselebiliyor. Ve dostlar şimdi geçiyorum neye? Bakın XRP'den Ethereum'a tüm altcoin'ler için izleyebileceğiniz altcoin market cap analizini şöyle en güncel şekilde yapmak istiyorum. Lütfen hiçbir yere ayrılmayın. Direkt çok net şekilde ama yatırım tavsiyesi olmadan ben şunu söylemek istiyorum tüm altcoin'ler için. Evet, bugünkü yükselişte bakın görüyorsunuz, bugünkü yükselişte Bitcoin genel olarak aldı bayrağı yürüdü. Buna zaten alışığız çok uzun zamandır ama altcoin'lerden de bazıları pek de tepkisiz değiller. Onlar da hafif hafif yükseliyorlar. Eğer zaten hani gidip de böyle kötü bir altcoin seçmediyseniz genelde onların da yükseliş sırası gelebiliyor. Bunu söyleyeyim. Tabii ki de yatırım tavsiyesi olmasın. Ve şu an altcoin'lerde Eren ne oluyor? Bize bundan bahset derseniz de şu an tüm altcoin'ler aslında bir alçalan takoz içerisinde bam bam gidiyor ve artık biliyorsunuz alçalan takozun sonu genelde, her zaman olmasa da genelde yükseliş olabiliyor derken bakın ekran kaydında bile şu an canlı canlı görüyorsunuz. Bu takozu kırmaya çalışıyorlar. 82 milyar dolara yükselen tüm altcoin'lerde bu takoz yükselişle kırılırsa bir sonraki seviye 84 milyar dolar bölgesi olabilir. Akabinde de bunun devam etmesi durumunda 86 milyar dolara kadar tüm altcoin'ler, yani genel olarak altcoin market cap'ten bahsediyorum. Her biri istisnasız yükselecek demiyorum ama eğer o devam ettiği takdirde 86 milyar dolara yükselebilir. Ama biliyorsunuz ki halving geldiği için Bitcoin'de o genel bir yükseliş beklentisi var ya, o işte altcoin'leri bir süre daha baskılayabilir. Dostlar Telegram'a herkesi mutlaka bekliyorum. Linki bu videonun altında açıklama kısmında var. Bu videoların devamı için kanalıma abone olmayı, abone ol butonunun yanındaki o zil var ya, çan da deniyor, ona dokunmayı, videolarımı beğenip yorumlarınızı şöyle yağmur gibi yağdırmayı unutmayın. İzleyen herkesten de mutlaka en az bir yorum bekliyorum. Bakalım, özellikle okuyacağım. Görüşürüz. Bam bam.